Arkadaşlar bugün Fars edebiyatı tarihinin en büyük isimlerinden birisi olan Sadi Şirazi'nin Nasihatil Müluk yani Hükümdarlara Tavsiyeler isimli kitabından bahsetmeye çalışacağız. Kitaptan derlediğimiz notlara yer vereceğiz. Eseri Türkçe'ye Profesör Doktor Nimet Yıldırım kazandırmış. Bilge Kültür Sanat Yayınları tarafından yayımlanan eser, Sadi'nin siyaset ve öğüt içerikli bir eseridir. Eserde yer alan öğütler, nasihatler, şiirler, hikayeler ve özdeyişlerle süslenerek işleniyor. Profesör Nimet Yıldırım kitapta Fars edebiyatında öğüt, Sadi Şirazi'nin hayatı, edebi şahsiyeti, şiirlerinde övdüğü kişiler ve eserlere hakkında bilgi veriyor. Nimet Yıldırım'ın verdiği bilgiye göre Sadi bu eserinde hedef kitle olarak önce hükümdarları seçmiş. Daha sonra ülke yönetiminde değişik kademelerde görev yapanlara, halkla iç içe olan tabakalara nasihatlerini ulaştırmak istemiş. Bu eserini de dostlarından birinin isteği üzerine kaleme almış. Eser 151 bölümden oluşuyor. Bu bölümlerde ülke yönetimi, hükümdarların ve yöneticilerin Cenab-ı Allah'a, kendilerine, ailelerine, bürokratlarına, kumandanlarına, bütün devlet görevlilerine ve bunların da ötesinde en önemlisi yönettikleri halka karşı görevleri etkili bir dille, yer yer örneklerle ve kısa hikayelerle desteklenerek anlatılıyor. 13. yüzyılda yaşamış olan Sadi, Moğollar döneminde İslam coğrafyasının büyük bir bölümünün içinde bulunduğu sıkıntıları, halkın yaşadığı büyük zorlukları, olağanüstü şartları bizzat gözlemlemiştir. Bağdat Nizamiye medreselerinde eğitimini tamamlayan Sadi, eğitimini tamamladıktan sonra hemen memleketine dönmez. O, gerçek eğitimin dünyada cereyan eden, canlı olarak yaşanan hadiseler olduğunu kabul etmektedir. Bu yüzden gerçek eğitiminin devam ettiğini, dünyada yaşanan hadiselerden çıkarılması gereken dersler bulunduğunu düşünüyordu. Bu düşünceyle kargaşa ve anarşinin hakim olduğu bir dönemde kimsenin gezmeye cesaret edemeyeceği ve yine anarşi ve buhranın hüküm sürdüğü bölgelerde seyahat etmek gibi büyük bir işe başladı. Çok geniş bir coğrafyada, çok uzak bölgelerde rengi, dili, ırkı, dini ve sosyal yaşantısı birbirinden tamamen farklı insanlar arasında bulundu. Başta İran olmak üzere Irak, Hicaz, Suriye, Lübnan, Anadolu, Orta Asya ve daha başka bölgeleri gezip gördü. Her ırktan ve her dinden insanlarla görüştü, konuştu. Böylece kendi düşüncesine göre tecrübeye dayalı olan gerçek eğitimini tamamlamış oluyordu. Uzun yıllar süren bu seyahatlerinde gördüklerini, duyduklarını, bizzat yaşadıklarını bir araya topladı ve kendisinden sonra gelecek nesillere çok değerli, ibret verici, hayat tecrübesiyle dolu olan veciz eserler bıraktı. O kendi düşüncesine göre tecrübeye dayalı olan bu gerçek eğitimden çıkardığı neticeleri, dersleri, gelecek nesillere kuracaklarını umduğu barış ve huzur toplumlarının oluşmasında belki faydası olur gayesiyle hediye etti, miras bıraktı. Bütün bu bahçeleri gezip de dostlarıma bir hediye götürmezsem yazık olur dedi. Sadi'nin şiddetli bir şekilde arzuladığı ve bütün gayretini bu yolda, bu uğurda harcadığı mutluluk dolu dünya düzeni, hak ve adalet temellerine dayanıyordu. Onun sevdiği ve övdüğü idareciler, Cenab-ı Allah'ın dergahına gösteriş karıştırmadan samimiyetle yüz süren, gündüzünü halka himmetle, gecelerinde Rabbine yönelip ona karşı görevlerini yerine getirmeye çalışarak geçiren büyük şahsiyetlerdir. Yaşadığı dönemde hakimiyet süren, hükümranlık eden emirler ve sultanları yumuşak bir tarz ve tatlı bir dille daha önce yaşamış olan kralların, hükümdarların, idarecilerin hayatlarından örnekler vererek adaletli ve insaflı olmaya çağırıyor, insan haklarına uymalarını istiyordu. Sözlerinin rahatsız edeceği kimseler olabileceğini, belki de bu sebeple işin sonunda cezaya bile çarptırılacağını önemsemeden muhatabına uyarılarını ve eleştirilerini açık ve sade bir dille yöneltiyordu.
Bu ikazlarında sen yüce yaratıcının emrinden çıkma ki halk da senin emirlerini dinlesin. Yoksulların durumunu gözet, onların gönlünü al. Hep kendi rahatına takılıp kalma. Yalnızca kendi rahatını düşünürsen senin ülkende kimse rahat ve huzur yüzü göremez. Sakın adaletten ve doğruluktan ayrılma, yoksa halkın seni dinlemez. Emri altındaki halka adaletle ve insafla muamele eden padişahtan daha mutlu kim olabilir diyordu. Sadi'ye göre devletin devamı ve ilerlemesi, idarecilerin halkla her konuda sıkı bir münasebet içinde olmalarına, sıkı ilişkiler içinde bulunmalarına, idareleri altında bulunan insanlar arasında hiçbir fark gözetmeden onlara adaletle, insaf ve şefkatle muamelede bulunmalarına, yapacakları her işte, her icraatte halkın faydasını gözetmelerine bağlıdır. Halkı yönetecek makamlara getirilecek kişiler, nefislerinin ve kötü arzularının esiri olan kimseler olmamalı, her nerede bulunursa bulunsun, her an yaratıcının gözetim altında bulunduğunun bilincinde olan iyi ahlaklı şahsiyetler olmalıdırlar. Bu hususta da halkın başına yönetici olarak Allah'tan korkanı tayin et. Çünkü senin ülkeni imar edip geliştirecek olanlar Allah korkusu taşıyan kişilerdir diyen Sadi sözlerine şöyle devam ediyordu. Sultan bir ağaç gibidir. Halk ise o ağacın kökleridir. Ey oğul, ağaç köklerinden güç alır. Ülkesinde yaşayan insanları inciten sultan esenlik ve huzuru ancak rüyasında görebilir. Gönlünün rahat ve huzur ile dolmasını istiyorsan dertlileri çaresizlikten kurtar. Allah seni yöneticilik sıfatıyla onurlandırdı ve sana özel bir makam verdi. Sen adalet ve doğrulukla öyle davran ki bir gün padişahlık elinden gittiğinde de aynı saygıyı görebilesin, aynı değerini yine de koruyabilesin şeklinde yöneticilere seslenen Sadi'nin kitapta yer alan başka nasihatleri de bulunuyor. Bunlardan bazıları da şöyledir. En başta yer alan öğütlerinden birinde Sadi, adalete, güvenliğe, hükümdarların halka şefkat ve merhametle muamele etmesine vurgu yapıyor. Bir ülkede bu hususlara riayet edildiğinde ne gibi kazançlar elde edileceğini açıklıyor. Şirazlı Sadi'ye göre yoksulları sevgiyle esirgeyip koruyan hükümdarlar gerçekte kendi ülkelerini ve devletlerini korumuş olurlar. Nitekim ülke yöneticilerinin adaletli davranmaları, iyilikle muamele etmeleri, affedici olmaları, halkın güvenliğini ve doğru yolda yürümesini sağlar. Emniyetin sağlandığı ve doğruluğun hüküm sürdüğü ülkede de bayındırlık artar, ziraat gelişir ve yaygınlaşır. Böyle olduğunda huzur, esenlik ve güvenlik her köşesine yerleşir, üretim artar, tahıl bollaşır. Her türlü ürün ve malın fiyatı ucuzlar. Ülkenin ve dünyanın her tarafında bolluk ve bereket olur. Tüccarlar ve değişik sebeplerle seyahate çıkan insanlar gelip o bayındırlığı ve bolluğu görmek isterler. Ülke ve bütün bölge gelişir. Ülkenin hazineleri dolup taşar. Askerler ve diğer meslekten insanlar, bütün halk tabakaları, herkes bolluk ve refah içinde huzurlu bir hayat sürer. Dünya nimetlerinden herkes bolca payını alır. Böyle bayındır ve huzurlu bir ülkede yaşayanların öteki dünyası da bayındır olur. Ancak bir ülkede bu söylenenlerin tam tersi olursa, karşılığında da her şey kötü olur. Sadi bu durumu da şu veciz mısrayla dile getiriyor. Zalim kişi çekip gitti, geriye çirkin zulümleri kaldı. Adaletli kişi çekip gitti, geriye iyi adı yadigar kaldı. Sadi başka bir nasihatinde de makam, mevki ve mülk sahibi olmanın geçici olduğunu ve bunu hükümdarların aklından çıkarmamaları gerektiğini söylüyor ve şöyle devam ediyor. Devlet reisi ve hükmeden kişi, yönetici hiçbir zaman Cenab-ı Allah'ın mülkünü ve sonsuzluğunu aklından çıkarmamalıdır. Zamanın hep dönüp durduğunu düşünmeli, mülkün halktan halka geçmesini, aktarılmasını iyi yönetmeli ve gözetmelidir. Böyle olursa 3 günlük dünyaya da gönül bağlamamış olur.
Hepsi ödünç olarak verilen makam ve mal ile büyüklenip böbürlenmez. Diğer bir nasihatinde ise hükümdarların ileri görüşlü olmaları gerektiği üzerinde duruyor. Sadi'ye göre bir hükümdar ileri görüşlü olmalıdır. Herkesin makam ve mevkisi konusunda derin düşünmeli, herkesi hak ettiği kadarıyla hoşnut etmeli, gönlünü almalı, kulağı hep kendisinden bir şeyler umanlarda, bekleyenlerde olmamalıdır. Çünkü gerekli gereksiz bir şeyler isteyen herkesi memnun etmeye çalışırsa hazine boşalır. İnsanların gözünü doyurmak mümkün değildir. Nasihatlerinde devlette yapılan işlerin devamlılığı konusuna da büyük önem veren Sadi, bu hususta hükümdarın kendisinden önce ülkeyi yöneten hükümdarların yaptıkları güzel işleri ve faydalı uygulamaları sürdürmelerini, onların eserlerini ortadan kaldırmamalarını tavsiye ediyor. Böyle yaptıkları takdirde kendi eserleri ve yaptığı faydalı işler ve hizmetler de sonsuza kadar yaşayacaktır. Hükümdarların çevresi nasıl olmalı? Hükümdarların huzurunda bulunan kişiler ne gibi özellikler taşımalıdır? Nasihatlerinde bu konuya da eğilen Sadi, bu kişilerin özelliklerini şöyle açıklıyor. Hükümdarların huzurunda bulunacak kişiler, onun yanında oturup kalkması gereken insanlar, akıllı, güzel yüzlü, namuslu, soylu, asaletli, iyi anılan, iyi şöhret yapmış kişiler olmalıdırlar. Bu özellikleri taşıyan kişiler ona göre iş bilir ve tecrübeli kişilerdir ve bunlar beğenilen işler yaparlar. Nasihatlerinde vezirin nasıl bir kişi olması gerektiğine de yer veren Sadi'ye göre vezir olacak kişi, hükümdarın dinine, malından daha çok özen göstermelidir. Hükümdarın halkına baskı ve zulüm yapmasına karşı çıkmalıdır. Sadi'nin nasihatleri bu şekilde devam ediyor. Kitaba emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olarak destek verelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.